Evet, birazcık karışık bir bagaj haline geldi. Birkaç kargo vardı. Birkaç bir şey vardı. Şimdi hem burayı toplayacağım hem de şuraya ufak bir mat boyayla boyamam gerekiyor. Geçen gün ufak bir sarı taksiye sürttüm. Şimdi o işleri bir halledelim yavaş yavaş. Beraber yapalım. Tabii benim bant falan bulmam lazım önce, diğer yerlere bir şey olmaması için. Şurayı yalandan bir ıslatalım. Sonra da silerim. Burayı güzelce. Araba da yani leş gibi. Çok kötü. Siyah araba almayın arkadaşlar. Siyah araba alırsanız uğraşırsınız. Ben şunu bir bantlayayım. Bunu bir yere kurabilirsem telefonu kurayım. Kuramazsam bantladıktan sonra çekerim. Gösterdiğim kolilerden bant çektim biraz. Kesin benden daha iyi yapan biri vardır ama biz amatörüz yani şu an. Keyfi iş yapıyoruz. Gayet güzel oldu. Evet. Fena değil. Arabayı boyamıyoruz zaten. Plastik parça. Hoş. Gaza geldim. Diğer taraflardan boyasam. Çok güzel yapışıyor. Kaliteli spreymiş. Neyse. Çok uğraşmaya gerek yok. Şöyle oldu. Güzel. Arabayı boyamadık. Amatör şekilde anca bu kadar oluyor. Şimdi bu bagajı düzenlemek gerekiyor. Neydi? Açacak keşke bir bıçak ya da makas alsaydım yine. Ya aslında ben bugün bu işleri yapmayacaktım da. Böyle dedim hani şu arabanın sağını solunu ellemişken hadi bu işi de bitireyim.
Bu ne? Bu araba kokusu güzel. Güzel kokuyor. Neyliydi bu? Mango kavun. Tüm ülkemizin tercihi. Milli kokumuz. Bu ne? BlackBerry şey yollamışlar. Telefon olan değil. Yaşlılar bilir. Sabun galiba. Tam algılayamadım ama ne olduğunu. El kremi galiba. Bakayım. Yani anlayamadım ama buradan bunu yollayan arkadaşa teşekkür ederim. Şimdi bu kokuyu alıp bunların içine dolduracağım. Aynısından arabanın içinde de var. Bunları bir şekilde ayarlayacağım. Şu neydi? Süper içli. Süper fiyat. Bunlar da güzel. Dur, jant temizleyemiyorum ara sıra. Gerçi ben arabayı çok az yıkıyorum da o arada beni delirtiyor. Çıkmayan şeyler olunca gıcık oluyorum. Bu neydi? Ha, bu boş şanzıman yağımız. Yanımda 4 litrelikte gezmemek için dolduracağız. Şimdi onu da attık. Şöyle bir şey var, belki bilenler vardır. Kapı fitillerini falan yapıştırmak için, yani kapıdan daha az ses gelsin diye. Eski arabalar için güzel bir şey. Bence yeni arabalarda kullanmaya gerek yok. Millet oraya yazmış, aşırı azaltıyor ses falan diye de. Yani ultrasonik kulağınız falan olması lazım senin duymanız için. Bu ne? Buz çözücü. İç Anadolu'da yaşayanlar bilir. Bu önemli bir ürün bence. Arabaya bineceğim de o buz çözülecek de ben gitmeye hazır olacağım da falan da filan. İçenler ve bu arttı. Ha, bu diğerinin. Bu neymiş? Mobil diyor. Bu yeni 3 litrelik yağımız galiba. Şanzıman yağı. Şimdi diyeceksiniz niye bu kadar fazla şanzıman yağı var birader sende? Çünkü benim şanzıman yağım alttan damlatıyor. Yaptırabilirim. Tabii ben buna gidip zaman ayırıyor muyum? Hayır. Diyorum ki onun yerine kargo vereyim. Kargo gelsin, yanında şanzıman yağı taşıyayım. Ya damlatıyor dediğim çok büyük bir damlatma değil de. İşte böyle ayda bir 100 milim ekliyorum. Öyle düşün. O yüzden yanımda da olsun her zaman isterim. Garanti işi severim çünkü sürekli uzun yola gittiğim için. Ne yolda kalmak istiyorum, ne başka bir şeyle uğraşmak istiyorum. Resmen arabaya alışveriş yapmışım, kutu açılış. Hediye var bunun yanında. Bak, çok heyecanlandım. Aha, düştü. Hediye düştü. Allah kahretsin. Aha. Yastık ha. Hiç de sevmem ama. Bak şeyi de var. Arka kafalığa takmak için yeri varmış. Neyse, bunu birazdan deneriz bunu. Şöyle kirlenmeyecek bir yere. Bak. İşte orijinal mobilden alınca böyle güzel hediyeler. Böyle. Şimdi şu ne? Kolonya araba için. Lazım oluyor arada ya. Güzel 3 tane. Üçüncüyü siz görmediniz. Çünkü ben onu çıkarmışım daha önce. Sarı güçleri şuraya alalım. Şunu da buraya alalım. Siz de anlık şuralara geçin bakalım. Şu mobili de buraya koyalım. Birazdan onu ben büyüğünü tutup küçüğüne aktarırım. Şimdi niye bu kadar büyük? Çünkü benim cam suyu haznem 8,5 litre. Güzel. Tanesini koyarız. Eksi 20. Nice. Şimdi bu büyük kutuyu. Bu araba da vardı ya.
Evet, koklayınca bunun şanzıman yağı olduğunu fark ediyorum ama dandik mi marka galiba. Neyse, direksiyon yağını ekleyeyim bunu biraz azaldıysa. Direksiyon yağı olarak kullanırım. Şurada sürekli aldığım ve hep birbirine kullanmayı unuttuğum mat boyalar var. Spreyler. Hafıza problemi çekerseniz böyle her şeyden alırsınız. Bugün liste yaptım o yüzden ne var ne yok diye. Fazla malzemelerin hepsini böyle kaldıracağım. Şu kutuları çöpe atarken delin. Bakın, evet, ben tamamıyla boşaltmadan deldiğim için biraz akmış. Çünkü bunları delerseniz sahte olarak tekrar kullanmayı imkansız hale getirirsiniz orijinal yerden aldığınızda. Bunu da orijinal Castrol servisinden almıştım. Bot 4. Ben gidip bunu ekleyeyim. Kurumuş. Şunları alayım. Sonra da size biliyorsunuzdur ama iyi. Gayet oldu. Evet, şimdi size fren sıvısını da hem kontrol etmiş oluruz. Hidrolik yağı kontrol edin diye şuradan şu E34 için şu büyük başı da sensör bunun. İçeriye haber veriyor. İnşallah tek elle yapabilirim. O da bayağı da var yani. Hiç eklemeye gerek yok aslında ama şuraya yalandan dökeyim ama tek elle yapabileceğim ben. Tek elle zor gibi ya. Şu LPG'nin hortumu tek elimle yapma. Ben bunu bir koyayım, sonra tekrar açarım. Sensör de okey. Kabloyu da zorlamadık. Elimizi yine kirlettik. Hoş geldin. Güzel. Şanzımanın ayağını zaten yeni bakmıştık. Buna da bakmıştık. Maalesef 8,5 litre, yani dibi görünmüyor abi. Siz ne olsun istiyorsunuz ki? Yani 90'larda yapılan Alman arabaları gerçekten çok ilginç ya. Saf antifriz. Bu da Castrol de aslında kutusu güzel olduğu için Shell'inkini kullanıyorum. Buz çözücü lazım. Antifrizde saf su karışımı bu. Ya bunu bilmeyen varsa söyleyeyim şimdi. Normal su kesinlikle zaten radyatöre koymuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yoksa paslanır. Bu hortum patladı vesaire olaylarını duyuyorsunuzdur veya başınıza geldiyse bu yüzden gelmiştir. Saf su ve antifrizin %50'si, yani %50 su, %50 antifriz. %50 su derken parantezde saf su olacak. Benzinliklerde satılıyor. Bu da kocaoymuş. Yarısını antifrizle dolduruyorsunuz. Sonra güzelce hafif bir çalkalayın. Zaten o direkt karışık, çalkalamaya çok da gerek yok da. Adettendir hani. Çalkalayacaksınız da çalkalayabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Çok önemli. Daha önce arabanıza böyle bir karışım konmadıysa hortum patlatabilir veya daha önce paslandıysa bu sizin başınızı yakabilir. Atıyorum içi paslanmıştır, siz bununla doldurursunuz. Doldurduğunuz zaman illaki bir yerden bir sıkıntı çıkacaktır. İşte conta bile yaptırmanız gerekebilir. Eğer ileri boyutta bir paslanma varsa arabanın içinde, bütün hortumlarda pas olacağını varsayarsak hortumlar yırtılabilir. Kalorifer hortumundan tutun iç taraftaki bütün hortumlara kadar sıkıntı yaşayacaksınızdır. Ama gidip hortumları değiştirmeniz daha mantıklı olur. Böyle bir açın bakın herhangi bir hortuma, eğer içinde pas varsa
Gidin bir tamirciye, kaliteli bildiğiniz, onlar güzelce her şeyini değiştirsin. Temizleme sıvıları var, onları da içine sıksınlar. Daha sonra bunu kullanın. Hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsınız. Yani benim arabam hiçbir zaman motoru ve diğer aletlerin, ya daha doğrusu motoru ve diğer parçaları yaptırdığımdan beri, hortumlar vesaire, harareti 90'a bile yaklaşmadı, öyle söyleyeyim. Sürekli 80-85 civarında. Şöyle. Kaputu kapattık, direksiyon hidroline bakmadık. Neyse, ben ona sonra bakarım. Kapaklı versiyon ha, rahat konmak için hoşuma gitti. Gerek yok, ben o kadar çok ekledim ki artık. Sanayideki ustalar gibi çuk diye içine atabiliyorum. Bu kadar açmak benim için yeterli. Ay sikim ya. Suratıma geldi. Şey diyeyim mi? Bu şanzıman yağının kokusu inanılmaz ya. Yani ulan bir yarinin kokusu, bir bunun kokusu ha. Biraz da kendimize çalışalım beyler. Hep videoya çalışıyoruz. Evet. Biraz var. Şurada da var. Bakın, bu şanzıman yağı eklemek için ben ürettim bunu. Diyeceksiniz niye böyle bir şey ürettim? Şu yüzden. Şanzıman yağı kontrol çubuğu çok derine gidiyor benim arabada. Tabi öyle bir aparat yok 1 litreliklerde, 4 litrelikte de yok. Ekleyemezsiniz çünkü gerçekten deliği bu kadar. Şu bahçe hortumunun bir aparatı. Bunu herhangi bir şeyden birleştirdim. Bu da normal uni. İşte gerekli zamanlarda sağa sola akmasın diye de. Hatta ben buna bir kutu yapsam, şurada var mı şey öyle bir kutu? Evde var, burada yok da. Evdekini getirince ayarlarım. Tam bunu düşünüyorum. Acaba dedim buraya damlatsam daha mı çok kokar? Aktı. Kendi kendine gitti şu an. Leş gibi oldu var ya şu an. Aga, siz de bunu niye bu kadar doldurdunuz diyor. Tamam, teşekkürler de yani. Neyse, zaten bagaj koksun istiyordum. İyi oldu dökülmesi de. Kendim dökmek isterdim yanlışlıkla. Benim de leş oldu ya. Boyamanın kalkması şöyle. Sonuçta kimyasal. Gerçi ciğerimize çekiyoruz biz bunu da. Kesin. Allah, şakır şakır akıyor ya. Yeri çıkıyor, o yüzden bunu şöyle duracak, frene basacağım, küt diye çıkacak. Leş. Neyse, evde Japonlarım onu. Ama kutuda yer kalmadı. Burası da çok boş kaldı. Yani acaba VB40'ı yanıma alsam. Bak ne buldum, bak arabanın önünde. Radyatör sızıntı önleyici. Kolonyalardan birini de buraya attım. İkisi arabanın önünde. Sen de bunun için kal. Bunu güzelce yaptık. İşi de bitti. Değerli durumda bakın, şurada yaptığım şanzıman yağ eklemesi için huni. Şu artık arabanın başına bir tek yanabilir diyor. Büyük bir tüp aldım orada. Yanlış hatırlamıyorsam 2 litrelik o. Şurada kendi giderebileceğim arızalar için bir alet çantası ve şurada da şanzıman yağı.
Antifriz, saf antifriz, buz çözücü VD40, lastik tamir kiti ve şurada da antifriz saf su karışımı yoktur. Şurada akü kablom var. İyi, onun dışında orada ne var başka? Kayışlar var, yedek kayışlar ne olur ne olmaz diye. Altta bir de rölanti sensörünün zımbırtısı var. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama buna bakın. Biz bunu ürettirdik ve gayet de iyi oldu. Sizin arabanızın rölanti dalgalanmasının sebebi aslında o büyük kutu değil, sadece bu. Bu üstündeki karbon, bakın şurada. Gördünüz mü? 2 şerit halinde. Bunlar arızalandığı için ve araba bundan bilgi çekemediği için aslında teknik olarak sizde rölanti dalgalanması oluyor. Eğer çözümü için yardıma ihtiyacı olan varsa, özellikle M20 motor için. Yani M50 için de çözeriz. M serisinin çoğu için çözebiliriz ama M40 benim için daha, yani M20 daha doğrusu benim için daha kolay bu konuda. Yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bakın o kadar zarar görmüş ki sağına soluna kaymış. Bunlar tornavida izi değil, yanlış anlamayın. Şurada bir okuyucu var. Okuyucu bunun üstünde gidip geliyor. Eğer siz gaza basarsanız o sağa veya sola oynuyor. Sonra araba diyor ki ha, gaza açtı diyor. Bu kadar açtı. Sen de içeri bu kadar hava alacaksın diyor. Bu üstündeki şey bozulduğu zaman, bu aslında bir karbon diyeyim. Karbon bozulduğu zaman bu işlemi araç gerçekleştiremiyor ve rölantideki o dalgalanma gerçekleşiyor araba beklerken. Ya bu bozuk olan parça, boş üretimi bu. Biz bunu örnek alarak yaptığımız için tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye tutuyorum. Yani sonuçta bizim yaptığımızda çok profesyonel bir şey değil ama bundan kat ve kat iyi yani. Orijinalinden iyi oldu. Orijinalini biz yapamayız ama orijinalinden iyi olanı çözdük bir şekilde. 90 yılın teknolojisi şu an kolay bir şey aslında baktığınız zaman. Tertemiz oldu. Ben bunları çöpe möpe çıkarayım, bir şeyler yapayım. Birkaç arkadaş şeyi sormuş. İşte motorda nasıl aranırız, arabanın kötü olduğunu, iyi olduğunu vesaire diye sorular sormuşlar. Ne zaman yapacağım? İnanın bilmiyorum, çünkü çok uğraştırıyor bu iş, yani zorlu bir iş. Video çekmek zorlu yani. Evet, son olarak böyle bırakmaya karar verdim. Şu diptekine kutu olacağız. Onu hallederim. Cam suyu burada kalsın, zaten bir iki haftaya doldururum. Al çıkar al çıkar. Uğraşmayalım. Şunları yukarı götürürüz. Şunu kilitleyelim. Her şey tamam olduğuna göre gidebiliriz. Görüşürüz.